Bakın şuradan şöyle. Bakın domatesin suyu gelsin. Kat kat olacak. Merhaba sevgili seyircilerim, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Efendim bugün Oktayüs'ta sizler için Türk mutfağının önemli bir lezzeti olan zeytinyağlı taze fasulye hazırlayacak. Taze fasulye için gerekli olan malzemeler 1 kilo efendim taze fasulye. Bu çalı fasulye diye geçer, uzun uzun olanlardan. 1 kilo domates, 1 kilo fasulye, 4 soğan, 4 diş sarımsak, 1 çay bardağı zeytinyağı, 1 su bardağı su, 1 çorba kaşığı toz şeker ve tuza ihtiyacımız var. Şimdi az su ile pişirmek için inşallah planımı yaptım sevgili seyirciler. Şimdi fasulyeler tazeliği şuradan anlıyoruz. Kopardığımız zaman özellikle şuraları bakın. Yıkandı, burası hazır. Hiç uzamıyorsa kenarlarını çekmeye gerek yok. Ama uzuyorsa da şöyle bir yöntem ile çekebiliriz sevgili seyircilerim. Bakın şuradan şöyle havuz soyacağı ile kenarlarını alırsanız şuralarını, o zaman böyle yumuşacık çıkar. Güzel olur. Hiç uzamadan böyle. Yoksa o lifli bölümleri çok zor olur yemesi. Şimdi hemen şöyle alanı açıyorum. Önce fasulye ile başlayacağım. Sonra sevgili seyircilerim domates, soğan hepsini doğrayacağız. Şimdi ayıklanmış olan fasulyeyi hangi yöntemle kestiğimizi öncelikle sizlerle paylaşacağım. Şimdi oldukça boyları uzun. 3'e kesiyorum. 3'e kestikten sonra sevgili seyirciler ortadan 2'ye bölüyorum bakın. Uzun uzun olacaklar. Bazıları böyle aşırı uzun olabilir. Problem yok. İsterseniz daha da küçültebilirsiniz. Ama bu benim şu andaki fasulye boyutuna göre uzunlamasına 3'e kestikten sonra parçaları şimdi 2'ye bölüyorum. Hepsini bu şekilde fasulyelerin öncelikle bir keseceğim. Ondan sonra sırasıyla soğan, kabuğu soyulmuş domates olacak mutlaka. Kabuklu olmasın. Tüm detaylarıyla fasulyeyi sizlerle paylaşacağım inşallah. Fasulyelerimizi güzelce kestikten sonra sıra geldi sarımsağa. 4 diş sarımsağımız var fasulyemiz için. Sarımsak miktarını azaltıp çoğaltmakta serbestsiniz. Yani fazla seviyorsanız daha fazla koyabilirsiniz. Ama 4 diş normaldir. Şimdi buranın üzerine hemen yemeklik soğan doğruyorum. Ne çok ince ne çok kalın olsun. İnce ile böyle kalın arası böyle yemekliğe yakın bir tarzda olması yeterli olacaktır. Zeytinyağlı fasulyemiz için domatesler soyuldu. İncecik doğruyoruz. Burada önemli püf noktası domatesin suyunu kaçırmamamız lazım. Çünkü bu domatesin suyu bize lazım. Fasulyeyi sadece 1 bardak su ile pişirmeyi planlıyorum sevgili seyircilerim. Ondan dolayı şöyle dikkatli bir şekilde hemen şuraya bakın domatesin suyu gelsin. Bol domates ve domatesin suyu ile kısık ateşte pişecek ve lezzetli olacak inşallah. Önce 1 bardak su ile başlayacağız. İhtiyaç olursa vereceğiz. Baştan şu suyu çok fazla verip de fasulyemizin aşırı sulu olmaması gerekiyor. Ne kadar çok sulu olursa o kadar lezzet kaybolur. Bakın şuradaki suyu da alacağım ama bu bana lazım. Zeytinyağlı taze fasulyemiz için tüm hazırlıklarımız tamam. Şimdi sevgiyle tencereye indirme bölümüne geçiyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Yiyenlere şifa olsun diyoruz. Şöyle bir fasulyeden verdik buraya. Sonra buraya soğan ve sarımsak karışımından döküyorum. Avuç avuç bakın böyle kat kat olacak sevgili seyirciler. Ve böyle yaptığımız vakit çok lezzetli olur. Biz ustalarımızdan böyle gördük. Çalıştığımız otellerde, restoranlarda ustalarımız bize fasulye hazırlatırken böyle kat kat doldururlardı. Rahmetli babam çok güzel zeytinyağlılar yapardı. Çalıştığımız yerlerde, birlikte çalıştığımız dönemlerde. Bakın şimdi aynı bu şekilde yapardı böyle babam. Ve ustalarımız hep böyle yaparlardı. Kat kat doldurturlardı bize öğretirken. Bakın sevgili seyirciler, görüyor musunuz? Çok lezzetli ve çok renkli oluyor. Güzel güzel. Şimdi bir kat daha şöyle. Şimdi burada 1 kilo fasulyeye 1 kilo domates koydum. 4 tane soğan,
4 diş sarımsak sevgili seyirciler. Çünkü malzemesi bol olursa lezzetli olur. Yoksa yavan olur tadı. Ondan dolayı söylüyorum. Evet, sona doğru yaklaşıyoruz. Bir tencere dolusu çıktı. Çok da bereketli oldu. 1 kilo fasulye ile hazırladık zeytinyağlı fasulyemizi. Zeytinyağlımızı. Evet, şimdi şöyle düzlüyorum önce bir sevgiyle. Düzledikten sonra yine buraya soğan sarımsak karışımı. Eğer Oktay Usta koydum soğan sarımsak fazladır derseniz istiyorsanız azaltabilirsiniz. Ne kadar bu soğanı sarımsağı domatesi bol olursa o kadar lezzetli olur. Şimdi biraz önce bahsetmiştim ya domates ve domatesin suyu görüyor musunuz? Şimdi domatesin suyunu vermeden önce buranın şekerini vereceğim. 1 çorba kaşığı toz şeker serpiyoruz zeytinyağlıya. 1 çorba kaşığı şekerimizi verdikten sonra 2 tatlı kaşığı tuzunu veriyorum. Ama ve lakin herkes kendi sağlık durumuna göre lütfen ayarlasın. Şimdi ben onu tam bilemem çünkü tansiyon durumu değişkenlik gösterebilir. Evet, sevgiyle şimdi 1 çay bardağı zeytinyağını 1 kiloya gezdiriyorum. İstiyorsanız yarı yarıya da yapabilirsiniz. Yarısı çiçek yağı, yarısı zeytinyağı da olabilir. Sevgili seyircilerim, şimdi ayırmış olduğum domates gelecek. Domatesten önce 1 bardak su. Sadece bakın 1 bardak su. Suyu ne zaman veriyoruz? Şekerini, tuzunu, yağını verdikten sonra veriyoruz ki yavaş yavaş aşağıya doğru indirsin. Son finaldeyiz. Domates ve suyu görüyor musunuz? Şu sulu domatesi en son üzerinden veriyoruz. Ve böyle yaptığımız zaman zeytinyağlımız kaynamaya başladıktan sonra kısık ateşte sevgili seyirciler 1,5 saat 2 saat arasında değişir ama kısık ateşte. Orta boy ocağın en kısık halinde üzerine bir tane yağlı kağıt kapatıyorum, tabak kapatıyorum ve ocağa alıyorum. Zeytinyağlı fasulyemiz tencerenin içerisine dolduruldu. Tuzu, şekeri, yağı hepsi suyu konuldu. Şimdi çiçek şeklinde yağlı kağıdı kestim. Ortasında deliği var. Bakın şöyle fasulyeyi gördükten sonra getiriyorum. Tam ortaya koyuyoruz. Şöyle kenarlarını bastıralım. Buranın üzerine tabak kapatıyoruz. Tabak kapatmamızdaki amaç üstüne baskı yapsın, sıkışsın. Az su ile pişiriyoruz. Buhar orada dönecek ve güzel bir şekilde pişmiş olacak. 1 bardak su koydum. Kaynamaya başlayınca hemen kısacağız altını. Bir küçük ocağa alacağız. Yavaş yavaş ağırdan 1,5 saat 2 saat arasında pişer ama kontrolleri mutlaka yapalım. Su biterse ilave ederiz. Fazla gelirse almak mümkün olmuyor. Şimdi sabırla bekliyoruz fasulyemizin pişmesini. Zeytinyağlı taze fasulyemiz 1 bardak su ile pişirildi. 1,5 saat sürdü. Her fasulyenin cinsi farklıdır. Bazı fasulye biraz daha uzun sürebilir pişmesi. Efendim şimdi kapağını açtım, pişti ve tenceresinde soğuttuk. Tabağını aldım, yağlı kağıdını bıraktım üzerinde. Ayırıyorum şimdi. Sevgiyle ayrılıyor. Türk mutfağının önemli bir lezzetidir. Sofralarımızın olmazsa olmazıdır. Sadece 1 bardak su dedik. Domatesin suyu, fasulyenin kendi suyu ile birlikte bakın zemininde biraz su var sevgili seyirciler. Bu kadarı olması gereken bir su. Hiç su olmazsa da kuru olur. Ondan dolayı söylüyorum. Şimdi hemen burada bakın şöyle hatta bir karıştırayım. Tüm detaylarıyla görelim zeytinyağlı taze fasulyemizi. Bol soğanı, bol domatesi, sarımsağı ile birlikte çok güzel görünüyor sevgili seyircilerim. Hatta şurada doku testini burada yapayım isterseniz. Şöyle çatalı bir daldırayım. Bakın şimdi sevgili seyircilerim. Şuradan çatalı taktığımız zaman gelen fasulyeye bakın. Görüyor musunuz? Yumuşacık olmuşlar. Pamuk gibi adeta bakın. Şöyle çatal ile kesilebiliyor. Öyle yumuşak olması lazım. En önemli püf noktalarından bir tanesi de iyi pişmiş olmalı. Yani fasulye yerken dişe dokunmamalı böyle. Damakla dil arasında gerçek lezzetini bırakmalı. Evet. Şimdi geldi sıra servis tabağımıza alma vakti. Evet, Oktay Usta yemeğe dair tüm tarifleri inşallah
paylaşmaya çalışıyorum. Mevsime göre çalışmalar yapıyorum. Yaz geldiği zaman yaz lezzetleri, kış geldiği zaman kış lezzetleri. Her mevsimde güzel tatlar hazırlamak niyetiyle mutfağıma giriyorum değerli seyircilerim. Rabbim inşallah sizlerin de evinde güzel tatlar, güzel niyetler olması niyetiyle, temennisiyle veda ediyoruz sevgili seyirciler. Yeni videolarımda inşallah sizlerle tekrar buluşmak ümidiyle diyorum. Dua ediyorum, dua bekliyorum. Kanalıma abone olan dostlarıma kucak dolusu selamlar, sevgiler. Beğenip paylaşırsanız çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.